Bitcoin dominans 3 videodur söylediğimiz 64'lü seviyelere geldi. Hepsi ve daha fazlası bu videoda geçiyoruz. 63'lü 65'li seviyeler arasına bir yükselişin gelebilme ihtimalini değerlendirdik. Öyle bir durumda altcoin'ler gerçekten ciddi manada ezilir. Bunun üstüne atamazsa alt bantlara Şubat'ın ilk haftasında 85'lere indiğini görebiliriz. Birazcık canlar yanacaktır. Altcoin'ler güzel düşecektir. Bu yapı bu 6 gün içerisinde belki de şuralara 90 binlere, belki de buralara 88 ve belki de en son nokta 85. Belki de böyle bir sert bir düşüş görebiliriz. Bu birçok indikatör olarak çok normal olur. Kimse başka temel analizlere dayandırmasın. Burada hangi haber çıkarsa çıksın şu andan itibaren gözüken bir tablo var. Ve birçok indikatörüm düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Evet. Az önce de söylediğim gibi yani ilk attığım videodan itibaren dominansın, şöyle açayım size de, dominansın 64'lü seviyelerine gideceğini sürekli söyledim. Yani beni izleyenler zaten biliyor. Çünkü böyle bir gidişin daha da sağlıklı olabileceğini söyledim. Fakat bu kadar hızlı gitmesini inanın ben de beklemiyordum. Yani dün gece ben şöyle tweet attım. Size şuradan göstereyim. Dün mesela ben bu haftalık kapanış çok önemli diye tweet attıktan sonra 64'lü seviyelerine gidebileceğiyle alakalı yaklaşık bu tweetten 8 saat sonra 61.5'lara gitti. Yani oradaki o 3 günlükte size bahsettiğim, önceki videoda bahsettiğim o Lavrha'yı alması lazım dediğim seviyeye gitti dün gece. Ve ben bunu paylaştım. Dedim ki artık buraları hani aşmaması lazım. Aşarsa 64-65 benim için garanti diye burada da tweet attım. Atmama 1 saat geçti sanırım. 1 saat sonra Bitcoin dominans 63'e direkt iğne attı. Hatta 63 küsürlere. Daha sonra da işte Bitcoin'in genel güncel hedeflerini, destek seviyelerini belirttim. Ve 64 seviyeleri de bir süre sonra vardığını gördük dün gece. Daha sonra şöyle bir anket yaptım. 14 kişi katılmış. 64-65 bandında Bitcoin dominansın döner diyenlerin oranı %57. 70-75'lere gideceğini düşünenler var. Hatta yani %20'si de 90'lı seviyelere gideceğini düşünen var. Neden olmasın? Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Seni öldürsün Allah. Şikayetçiyim. Benim ölüme teşhis ettin. Umarım olmaz bu arada. Bu düşüşleri, yani bu %40'lık %30'luk düşüşleri ben en son yanlış hatırlamıyorsam 2021-22 boğasındayken bu yükselişlerden sonra yapılan düzeltmeler hep böyle oluyordu. Yani o tarz bir boğa sezonundayken 3 tane biz düzeltme yaşadık. Yanlış hatırlamıyorsam 4 de olabilir. Ve bu düzeltmelerin neredeyse hepsi bu şekildeydi. Yani altcoin'ler %30, %40 düşüyorlardı ve oradan topluyorlardı. Bugünkü düşüş öyle bir düşüş mü değil mi? Onu birazdan değerlendireceğiz. Bu tarz büyük bir kaybediş en son sanırım bu korona ve FTX çöküşünde bile bu kadar yoktu diye hatırlıyorum. Bundan daha fazla bir kayıp oldu bu gece. Sabaha karşı saat 5 gibisinden ben bu tweetleri o zaman attım. Saat şu an bu arada 2'yi çeyrek geçiyor öğleden sonra. 3 Şubat 2025. Şimdi geçelim isterseniz Bitcoin dominansına. Evet, şuradan 3 günlüğü açalım çünkü ben size hep sürekli 3 günlükte diyordum ki şurada şu iğnede bir lower high vardı ve bunu burada yaktı ve sonra da higher high olarak yeni bir zirveye kapattı. Fakat şuradaki trendin de üstüne attı. Yani bu trend tabii çok o kadar önemli değil. Benim kullandığım indikatörlere ben çok daha önem veriyorum. Bu konu değinmişken direkt şuraya da geçeyim. Ben mesela Ethereum'da bazı trend çizgileri çizmiştim. Şu an kaldırmış olabilirim belki. Ve Bitcoin'de olması lazım. Evet şu. Mesela bu trend çizgileri ben 4 yıldır trade yapıyorum. Neredeyse hiç kullanmadım. Çünkü çok yanıltıyor insanları ki bu oluşan yapıları klasik bir şekilde değerlendireyim dedim. Bu trend çizgilerini dikkate alan insanlar var. Bu yüzden de oluşan yapıları ben burada çizip onlara sundum. Fakat indikatörsel olarak da belirttiğimde şu haftalık kapanışın aşırı tehlikeli olduğunu, bu bulut yapısını bozmadığı sürece düşüşün gelebileceğini bir önceki videoda onu da bahsettim. Ve geldi. Bu yüzden ben bu trend çizgilerini çok güzel yapılar görmediğim sürece ya da anlık olarak değerlendirmediğimiz sürece grafiğimde tutmayı düşünmüyorum. Trend çizgilerinden ziyade benim kendi stratejimin daha sağlıklı çalıştığını gördüm. Yani bunu şu an görmedim tabii de. En azından ben hani sizin için çiziyordum onları. Artık dediğim gibi çok anlık belki çizeriz. Onun haricinde ben kendi indikatörlerimle yorumlamayı düşünüyorum. Sizin aklınız karışmasın. Hani burası size çok karmaşık gelmesin diye ben sade bir grafikle çiziyordum.
Artık yine de bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü burada daha doğru sonuçlar alıyoruz. Şimdi dominansa geri dönelim. Dominans 64'lere gitti. 64'leri de kırdı hatta. 64-30'ları. Ve geri çekildi. Şimdi yani benim şu an beklediğim bu arada son seviyeler artık 64-65'ti. Yani bu 64'lü 65'li seviyeleri kırarsa yani bir sonraki hedef gerçekten 70'ler. Yani 70-75 bandına gidiyor diyebilirim. Yani bu da boğa sezonunun yazdan sonraya kalması demek. Belki de 2026'nın ilk çeyreğine işte ya da 2025'in son çeyreğine kalması demek. Böyle bir senaryoya gideriz. Ben bir önceki videoda şunu da demiştim. Şubat'ın ilk haftası düşüşlerin olması daha sonraki haftalarda yükseliş için çok iyi olur dedim. Çok sağlıklı olur dedim. Hatta şuraya koyabilirim videoyu. Bu yapının ben bu şekilde hızlı olacağını ya da bu kadar derin düşeceğini altcoin'lerin düşünmemiştim. Hani gene bir %20 belki olabilir diyordum ama yani 2 katı neredeyse %40'a yakın düşüşler gördük coin'lerde. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde tekrardan değerlendiririz. Şu an tam orta seviye diyebileceğim. Aslında zirveye benim max zirveye gittiyse belki 65'e de gitmek isteyebilir gerçi. Max zirve demeyeyim. Hani belki şuralara da gidebilir ama şu an temkinli olmakta fayda var. Ve birçok arkadaşımızın sinirlenmesinin sebebi aslında boğa sezonunu ister olarak istiyorlar. Fakat kimse teknik olarak çok dikkat etmiyor grafiklere. Sadece istiyorlar. Hani ben para yatırdım, kazanmak istiyorum artık psikolojisindeler. Haksız değiller fakat işte haksız değiller dememin sebebi birçok kişi 3 yıldır bekliyor. Aslında bir ara yükseliş dönemi geçirdik biz. Birçok coin dibinden itibaren güzel yükselişler de yaşadı. Fakat şimdi tekrardan düştükleri için mesela birçok coin grafiğine bakıyorum. Tekrar eski seviyelerine gelmeleri 4-5x, 10x yapmaları gerekiyor. İnsanlar bu yüzden birazcık kızgınlar. Lakin ben bir önceki videoda şu bandın arasında takıldığı sürece Bitcoin dominansının bir altcoin boğası göremeyeceğimizi net bir şekilde söyledim. Yani bu bir yorumdan ziyade teknik bir gerçek. Çünkü dominans düşmediği sürece altlar nasıl yükselebilir? Sadece 3-5 tane altcoin kendi haberleriyle, kendi projesel yaptığı atılımlarla ya da arka plandaki yatırımcısıyla yükselebilir. Onun haricinde genel piyasanın yükselmesi bu Bitcoin dominansına bağlı. Bu yüzden de bu seviyelerdeyken bir altcoin boğası görmeyi zaten beklemeyin. Yani bu süreç belki bir ay sonra tekrardan buralara düşer. Kırılımlar gelir, o zaman okey. Yani o zaman deriz ki tamam. Ama bu kırılımlar gelmediği sürece, bu bantta gel gitler yaptığı sürece biz bir boğa yaşamamız çok zor. Tabii ki Bitcoin dominans yükseldiğinde altcoin'ler de yükseliyor. Böyle senaryolar yok mu? Var. Bunun nasıl işlediğiyle alakalı ayrı bir video yapacağım. Bu videoyu şimdi uzatmayayım o yüzden. Sanırım anlaşılır oldu. Şu an benim max seviyeme geldi. Bu max seviyesini 65'li seviyeleri kırmadığı sürece bir tehlike yok. Fakat asıl tehlike tabii ki Bitcoin'in grafiğinde var. Yani az önce de bahsettim. Buradaki bulut yapısı o kadar temiz ki. Yani bu benim kendi kullandığım indikatör. 4 yıldır kullanıyorum bu indikatörü ve yani bu şekilde oluştuğunda kusursuz çalışıyor ve keza gördüğünüz gibi burayı kıramayıp haftalarca, bu arada bu haftalık grafik, haftalık kapanışı da değerlendirmiş olayım. Burayı kıramayıp buranın altında, özellikle şu beyaz zigzaglı yapının altında kapatınca düşüşü derinleştirdi ve 91 binlere gelen neredeyse bir Bitcoin gördük dün gece. Lakin henüz dönmüş değil. Niye dönmüş değil? Evet, buradan bu hafta içerisinde belki gider bu 103 binlere 104 binlere de iğne atabilir. Böyle bir ihtimal de var. Önümüzdeki haftalarda ya da bu hafta bir higher low yakması lazım. Sonra lower high şeklinde ya da lower low şeklinde devam ediyor. Bir higher low şuradaki gibi mesela buradaki yükselişten sonra burada yaktı. Sonra tekrardan higher high yapınca tekrardan bir yakması lazım ki artık yapı tamam diyebilirim. Yani hem buradaki bulut direnci varken hem de higher low yakmamışken tekrardan yukarıya gitme ihtimali, her zaman bir ihtimal var ama çok zor. Yani ben böyle bir ihtimalin çok az olduğunu düşünüyorum. Ya bunun için çok yüksek para girişleri olması lazım. Ya bu yapıyı böyle direkt kırması lazım ama bu gerçekten çok az gördüğüm bir şey. Sanmıyorum. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Ben burada bir yorum yapıyorum. Siz kendi bilginizle harmanlayın diye. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum ama şu an böyle bir, benim kullandığım indikatörlerde, benim edindiğim tecrübelerde böyle bir gerçek var. O yüzden en azından şu seviyelere 88.5, alt band 86.5'lara, yani düz hesap dersek 85 ile 88 bandına düşmesi
daha sağlıklı görünüyor. En azından buradan dönebilme ihtimali var diyebiliriz. Çünkü diğer indikatörlerimin hepsi ortalarda. Yani oradan dönebilir, fakat eğer oralarda kırıp kapanışlar gelecek olursa bizi zor aylar bekliyor diyebilirim. Yani günler, haftalar değil, aylar. Yani buralar aslında şu 85 ile 88 bandı çok önemli. Burayı kırdığı takdirde şuradaki 74'ler ilk hedef olur. Oranın da kırılımı bizi artık yeni bir ayı sezonu ya da ara bir ayı sezonuna sokmuş olur. Oranın da gideceği şu yatay seviyeyi baz alırsak 50 binle yaklaşık 40 bin banda aralığına. Buraları hiç konuşmak istemiyorum. Şu an böyle bir senaryo yok. Ben sadece bir belirtmek istedim kısaca. Yani kısacası şurası çok önemli. Burayı kırmamamız şart. Buradaki haftalıkta indikatörüm düşüşün devam edeceğini söylüyor. Buradaki indikatörüm ise yükselişin yakın olabileceğini, tabii ki bu haftalık olduğu için birkaç hafta daha böyle düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Bu ortada. RSI ortada. Şu indikatörüm düşüş gelebilir diyor. Hiç sağlıklı durmuyor. Öyle diyeyim. Yani bir önceki bu bulut yapısında bahsettiğim gibi hiç sağlıklı değil. Umarım bunu değiştirecek haberler görürüz. Çünkü hepinizin morali çok bozuk biliyorum. Anlık tepkiler gelse de dediğim gibi belki 100'lere, 103 binlere gider Bitcoin. Oralarda altcoin'ler de biraz nefes alır. Ama işte önümüzdeki haftaki kapanış çok önemli. Yani bu hafta devam mı edecek, yoksa önümüzdeki haftaki kapanıştan sonra mı düşüşlere devam edeceğiz? Göreceğiz. Bu benim söylediklerim dediğim gibi sadece yorum, kesin bir bilgi değil. Tabii ki benim yorumuma göre yatırımlarınızı şekillendirmeyin asla. Ethereum'a da bakalım. Ethereum öyle bir yerden destek aldı ki, yani şu benim o çok önem verdiğim bir önceki videoda tekrar düşmüş, tekrar düşmüş, tekrar düşmüş. Tekrar buraları kıramayıp geri düşmüş. Tekrar bu kanala geliyor, geri düşüyor. Tekrar kanala geliyor, yine kırmaya çalışıyor. Tekrar kırıyor, kıramıyor ve düşüyor. Tekrar kanala gidiyor, tekrar kıramıyor. Tekrar deniyor, tekrar kıramıyor ve tekrar gidiyor ve tekrar kıramıyor. Ve tekrar gidiyor ve tekrar kıramıyor. Dediğim bölge. Onun da bu sefer destek olarak çalıştığını görüyoruz. Diğer videoda zirveydi. Farklı bir şey, Ethereum'un şuradaki yapılarında zirveydi. Ki bakın ne kadar iyi çalıştığını görmüş olduk. O zirveyi aşamadığı için düştü. Ve şu an haftalıkta da o indikatörümün desteğine geldik. Ve aynı zamanda Süper Trend'in de desteğine geldik. Ve Bollinger Band'ın da alt bandından tepki aldık. Yani daha tepki alabileceği iyi bölge olamaz sanırım. Ya burası kale, son kale. Buranın kırılımı demek 700'ler, 750'ler. Ya o da o kadar ciddi. Yani Bitcoin'in bu haftalıkta hala düşeceğim demesi, dominansın evet 61'lerde ama belki 65'lere gidebilirim demesi, belki daha fazla 70'lere. Ethereum'un da 700'lere düşebilme gerçeği tamamen buradaki oluşturacağımız, özellikle bu hafta yapacağı ya da önümüzdeki hafta yapacağı harekete bağlı. Ya buraların kırılmaması lazım. Süper trend kırılıp sat vermemesi lazım. Buradaki direnci kırmaması lazım. Bakın bu direnç dediğim haftalık da yani 2022 ayı sezonunda bile orayı destek olarak sağlamış. Yani şuradaki şu beyaz yapıyı görüyorsunuz değil mi? Şu mavi artılı bölge. Bakın burayı kıramamış. Yani altında şöyle küçük kırılımlar, iğneler atsa da hemen toparlamış. Bakın burada kırmış lakin tekrar toparlamış. Yani küçük kırılımlara da tabii ki aldanmamalıyız ama buradaki yapı hiç hoş değil. Yani şu an oluşan yapı gerçekten hiç hoş değil. Acilen buradan dönmesi lazım. Yoksa yeni bir boğa sezonu için yıl sonunu bekleyebiliriz. Yani kısa vadede bir boğa sezonu iptal olur. Böyle bir yapı gerçekleşirse gibi duruyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ya gerçekten çok ciddi ama hani sizi de korkutmak istemem. Bu böyle bir gerçek var ama şu an şöyle de bir gerçek var. Çok sağlam bir destekteyiz. Ya burası risk alınabilecek bir nokta ama buranın altında da stop olunabilecek bir nokta. Öyle diyeyim yani. Yani şu son nokta, mesela şuradaki mavi diğer indikatörüm var benim. 1900 seviyelerde, Ethereum için konuşuyorum. Ya bu 1900 ile 1700 seviyeleri son nokta. Yani böyle bir sert bir iğne belki önümüzdeki hafta atarsa diye söylüyorum. Oraya gideceğinden değil. Umarım öyle bir şey olmaz. Ama şu aldığı bölge, bakın bir önceki düşüşte de haftalar önce 2024 Ağustos'ta da buradan destek aldık biz. Umarım kırmaz. Yoksa gerçekten ilk hedef 700'ler. Hatta belki de ya çok saçma. Ya buraları konuşmaya gerek yok. Buralar kırılmadığı sürece piyasa alt üst olur. O yüzden bunları geçiyorum.
Şu an güzel bir destekteyiz. Burayı kırmadık. Umarım da burada toparlanır. Buradan devam eder diyorum. İçinizi karartmak istemem ama böyle bir gerçek olduğunu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Hayatınızı etki edecek, kaybettiğinizde hayatınızın mahvolacağı paralarla bu piyasada bulunmayın. Profesyonel olmadığınız sürece bu piyasada hayatınızı etki edecek seviyede bir para bulundurmayın. Yani kaybettiğinizde hayatınız kaymasın, öyle diyeyim. Çünkü bu piyasa sürekli yükselecek ya da işte herkes yükseliş bekledi diye artık ya da herkes 3 yıl 4 yıl bu ayı sezonu yaşadı diye artık çok güçlü boğa yaşayacağımız anlamına gelmez. Risklerinizi ona göre alın. Size de bir fikir olması amacıyla bu videoda belirtiyoruz. O yüzden böyle bir gerçek var. Yani buranın kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa neler olabileceğini söyledim. Aklınızın ucunda olsun. Burası risk alınabilecek son nokta. Buralarda stop olunabilecek noktalar. Söyleyeceklerim bu kadar Ethereum'la alakalı. Others Dominance da dediğim gibi o da aynı Ethereum gibi olabilecek en iyi yerden destek aldı. 2 tane indikatörümün birleştiği milimetrik olarak yani kusursuz bir tepki aldı, iğne attı. Diğer indikatörlerim ortada. Yani RSI biraz daha düşebilirim diyor. Ya bu ay bizim için birazcık sancılı geçecek diyebilirim. Yani ben geçen videoda da bahsettim, bu ay kapanışı gelmeden önceki videoda. Dedim ki bu ay ya Şubat ayı bizim tamam ya da devam diyeceğimizi belirleyecek ay diye. Gerçekten öyle oluyor şu an. Şubat ayının sonunda yani bir ay sonra, bu ay sonraki kapanış, buralar bir geçtiğimiz boğa sezonundaki gibi sert düzeltmeler mi? Yoksa öyle bir düzeltme değil, asıl düzeltmelerin ilk başlangıcı mı? Yani bunların devamı mı gelecek? Bunu anlayacağımız bir ay olacağını düşünüyorum. Bu her haftaki kapanış bizim için çok altın değerinde. Önümüzdeki haftalar her kapanıştan sonra değerlendirmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi buradaki riskler devam ediyor. Ara tepkiler, yükselişler görebiliriz. Kendi indikatörlerimle senaryoları söyledim. Önceki videolarla şu anki yorumları birleştirdiğinizde aslında ne kadar iyi çalıştığını, benim kullandığım indikatörlerin ne kadar iyi çalıştığını siz de fark edeceksiniz. Hiç hafife alınacak şeyler değil. Gerçekten kötü senaryolar mevcut ama gelebildiğimiz son destek bölgelerindeyiz. Yani her halükarda burası son nokta arkadaşlar. Yani buradan artık toparlamamız gerekiyor diyelim. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Önceki videomuzda 30 abonemiz vardı. Şimdi 60 oldu. Güzel gidiyoruz. En kısa sürede 100 abone olma dileğiyle diyelim. Diğer videolarda anlatacaklarımı kaçırmak istemiyorsanız kullandığım indikatör detaylarını ilerleyen aşamalarda paylaşacağım. Bunları da öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup özellikle bildirimleri açmanız sizin yararınıza. Çünkü güncel videoya attığımda bunu 2-3 gün sonra izlediğinizde belki çok anlamı olmayabilir. En azından bu günlük yorumladığım videolar için söylüyorum. Daha farklı videolar da gelecek. O yüzden bildirimleri açmanız daha iyi olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.